Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Çok fazla vaktim olmadı. Dünya meşgalesi, hastalıklar, koşturmacalar. Ama bir yandan da yine arka planda sizlere videolar, sesli kitaplar ulaştırmaya çalıştım. Bugün de onlardan birisi Necati Cumalı'nın Dile Hanım adlı kitabını içeriğiyle uğraşıyorum. Onun özetiyle ilgili ben arka planda renderları hazırlarken size bir merhaba demek istedim. Kitabın özetini paylaşacağım sizinle ama bunun tamamını dinlemek isterseniz lütfen bana yorumlarda bilgi verin. Ben kitabın tamamını size ulaştırmaya, onu bir sesli kitap gibi derlemeye çalışırım. Şimdiden iyi seyirler, iyi dinlemeler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada beğenilerinizi, aboneliğinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İyi günler, görüşmek üzere. Ziya ile sesli kitaplara yolculuklar başlıyor. Gönül ferman dinlemez derler ya kıymetli dostlarım. Peki ya kaderiniz can düşmanınızın kalbinde saklı olsaydı o zaman ne yapardınız? Bugün sizlere eski zamanların o karlı Balkan dağlarından süzülüp gelen, insanı derinden sarsan büyük bir aşk ve töre hikayesini anlatacağım. Bir kadının kocasının katili olarak bildiği adama nasıl sırılsıklam sevdalandığını, aklıyla kalbi, töresiyle vicdanı arasında sıkışıp en sonunda bu yükü taşıyamayarak kendi canına nasıl kıydığını ilmek ilmek konuşacağız. Ama bu hikayenin en can alıcı noktası neresi biliyor musunuz? Hani bu anlatılanlar, bu yazılan kitaplar aslında sadece bir uydurma kitaptan ibaret değil. Arkasında birçoğumuzun hiç bilmediği gerçek hayatın tam kalbinden kopup gelmiş büyük bir aile sırrı var. Bu hikaye nasıl doğmuş? Yazarın kimselerin bilmediği büyük bir sırrı hikayemizin detaylarını geçmeden evvel anlatmak istediğim bir sır. Necati Cumalı'ya götüreceğim sizi. Bizim kuşak onun şiirlerini, yazılarını çok iyi bilirler. Kendisi 1921 yılında bugün Yunanistan sınırlarında kalan Batı Makedonya'nın o karlı ve güzel kasabası Florina'da doğmuş. Henüz 2 yaşındayken o büyük 1923 nüfus mübadelesinde ailesiyle birlikte pılını pırtısını toplayıp İzmir Urla'ya göç etmek zorunda kalmışlar. Ama Necati Cumalı çocukluğu boyunca evlerinde hep o uzak memleketin Makedonya rüzgarlarının hikayelerini dinleyerek büyümüş. Annesi babası hep ona oradaki eski yaşantıları anlatırmış. Yazarımız bu hikayenin ilk notlarını da daha gencecik bir çocukken anlamaya başlamış. Ama hele bir durayım, durulayım, kalemim de gönlüm de iyice olgunlaşsın diyerek tam 25 sene beklemiş. İşte o sabrın ve olgunluğun sonunda ortaya çıkan 1977 yılında büyük ödüller kazanan o muazzam eserin adı Makedonya 1900 kitabıdır. Bu kitabın en kıymetli parçası da işte bu konuştuğumuz Dile Hanım'dır. Gelelim o büyük aile sırrına. Hikayede Dile Hanım'ın amansız düşmanı olarak geçen hani o usta nişancı, yiğit ve karizmatik Karadağlı Rıza Bey var ya, o aslında Necati Cumalı'nın öz babasının öz dayısıymış. Dile Hanım da o dönem Makedonya'sında yaşayan, kocasını bir sınır kavgasında kaybetmiş asil bir Arnavut beyinin eşi. Yani kıymetli dostlar, bugün burada dinleyeceğiniz bu acıklı destan aslında yazarın kendi ailesinin bizzat şahit olduğu, bizzat yaşadığı sarsıcı bir hakikatmiş aslında. Şimdi gelin ekranlarımızda Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın o unutulmaz yolculuklarıyla, oyunculuklarıyla e, yer eden ama kitabında çok daha derin ve dokunaklı olan bu hikayenin karlı yollarına doğru beraber bir yolculuğa çıkalım.
Karlı dağlarda başlayan bir kara yas var hikayemizin başlangıcında. Dondurucu bir kış günü Malinka Dağı eteklerinde başlıyor. Bir sınır kavgasında vurulan Arnavut beyinin cansız bedenini karların ortasında üstü kapalı bir at arabasına sırt üstü yatırıyorlar ve Bogradiç kasabasına doğru yola çıkıyorlar. Dışarıda göz gözü görmeyen amansız bir tipi var. At arabasının yanında sırtında tüfeğiyle sürücü 2 tane eli silahlı Gega çobanı, Sadık Kahya ve Koç büyüklüğünde bir çoban köpeği yürümekte. Bu sadık adamlar hem dondurucu soğukla hem de her an arkalarından saldırabilecek aç kurt sürülerinin korkusuyla pençeleşerek ilerliyorlar. Yol üstündeki bir Arnavut köyünde sabaha kadar gözlerini kırpmadan bekliyorlar. Ertesi gün o karlı göllerin manzarasını aşarak 2 günün sonunda beylerinin cenazesini konağa ulaştırıyorlar. Bu çetin yolculuk aslında beylerine duydukları o derin sadakatin ve son borcun göstergesi. Dik duruşun ardındaki intikamın yemini. 2. bölümümüz burası. Borgadiç'teki o büyük konağa cenaze geldiğinde feryatlar, figanlar kopuyor. Herkes büyük bir yas içinde ama konağın asıl direği beyin henüz 7 yıllık genç karısı olan Dila Hanım. Dila Hanım kocasının ölüsünü gözünden tek damla yaş bile akıtmadan adeta taştan bir heykel gibi büyük bir vakarla karşılıyor. Cenazeyi odasına alıp sabaha kadar başucunda uykusuz nöbet tutuyor. O uzun ve eşsiz gecede içindeki o genç ve narin kadın gidiyor, yerine buz gibi soğuk bir intikam iradesi geliyor. Ertesi gün cenaze toprağa verildikten sonra Dila Hanım hemen Kahya'yı çağırıp işin aslını öğrenmek istiyor. Olay aslında eski zamanların o bildiğimiz toprak ve otlak kavgası arkadaşlar. Bizim beyin kiraladığı kışlık otlakları mülk sahibi olan sorumsuz bir başka bey gidip aynı zamanda komşu otlak sahibi Rıza Bey'e de kiralıyor. Bu çifte kiralama yüzünden iki tarafın adamları arasında büyük bir sınır kavgası başlıyor. Tüfekler patlıyor ve bizim Arnavut Bey'i vuruyorlar. Kurşunun kimin silahından çıktığı tam bilinmiyor ama bölgenin en iyi nişancısı Karadağlı Rıza Bey olduğu için herkes fail olarak onu işaret ediyor. Balkanların o dönemdeki yazısız kurallarına ve kan davası töresine bağlı olan Dila Hanım adaleti mahkemelerde aramak istemiyor. Rıza Bey'i kendisine canlı olarak bağlayıp getirecek kişiye de çeyizinden gelenlerle birlikte tam 1500 koyun, 50 at ve 130 büyükbaş hayvandan oluşan o yörenin en büyük sürüsünün yarısını vaat ediyor. Bu muazzam vaadi duyan Kahya'nın gözü dönüyor ve Rıza Bey'i ele geçirmek için ölümcül planlar kurmaya başlıyor. Sonra ilk pusu. Dağ yolundaki boğuşma ve uçurumdan atlayış gerçekleşiyor ki bu sahneyi daha detaylı anlatacağım size. Rıza Bey sıradan bir adam değil, hep kalabalık, gezdiği ve açık düzlüklerde olduğu için kış boyunca ona pusu kurulamıyor. Ne zaman ki yaz başı geliyor, Rıza Bey'in yalnız başına Florina yollarına düşeceği haberi alınıyor. Kahya hemen adamlarını topluyor. Erguvan çiçeklerinin açtığı pırnal ağaçlarıyla kaplı dar bir dağ yolunda pusuya yatıyorlar. Doğanın güzelliğine kapılmış, keyifli ve tasasızca at süren Rıza Bey birdenbire pusuda bekleyen 4 silahlı adam tarafından kuşatılıyor. Ama Rıza Bey öyle kolay lokma değil arkadaşlar. Aslan gibi bir fiziki güce de sahip. Kendisini tutmaya çalışan 2 adamı saniyeler içinde yere seriyor. Kahya'nın arkadan tabancayı doğrulttuğunu görünce teslim olup namusuyla oynamaktansa kendini gözünü kırpmadan 30 kulaçlık dik uçurumdan aşağı bırakıyor. Düşerken bir çam dalına tutunuyor, dal kırılıyor ama bu onun hızını kestiği halde nihayetinde nehrin yatağındaki yumuşak nemli toprağa düşüyor. Ayağa kalktığında şans eseri kemiklerinin kırılmadığını bile fark ediyor. Yukarıdaki adamların kendisini süzdüğünü görünce hemen ölü taklidi yapıyor.
Adamlar onun öldüğünü sanırlarken ve o sırada yoldan geçen bir öküz arabasını görünce yakalanma korkusuyla hemen oradan kaçıyor. Sonra işin kaderi işte kaderdeki değişiklik mi diyeyim, kaderdeki o muazzam cilve tam bu anda devreye giriyor dostlarım. Rıza Bey ayağa kalkıyor, yakındaki bir bakkala sığınıyor. Oradan jandarmaya haber salıyor ve o gece güvende olmak için Gölünç köyündeki dostu Hayrettin Ağa'nın evine gitmeye karar veriyor. Şuna bakın ki Rıza'yı öldürdüklerini sanan Kahya ve adamları da o gece tam aynı eve geliyorlar. Ev dolu olduğu için Kahya ve adamları dışarıdaki misafir odasında ağırlanıyorlar. Rıza Bey ise evin iç kısmındaki odaya alınıyor. İki can düşman grubu aralarında sadece incecik bir ahşap duvar varken yan yana odalarda sabaha kadar mışıl mışıl uyuyorlar. Sabah jandarma gelip de durumu anlatınca Rıza Bey bu inanılmaz tesadüfe bıyık altından gülerek Azrail'in şakası diyor. Dila Hanım pusu kurulduğunu ama ellerinden kaçırdıklarını öğrenince öfkeden deliye dönüyor. Ama yine de adamların bu gayretini takdir edip onlara birer cins kısrak hediye ediyor. Çünkü Rıza'nın yaşadığını bilmek onun içindeki intikam ateşini daha da harlandırıyor arkadaşlar. Ertesi gün ertesi kış Kahya yeni bir pusu kuruyor. Bu kez pusu yeri olarak dağ eteklerindeki ıssız küçük bir manastırın çevresini seçiyor. Kahya bu defa işi sağlama almak için yörenin en keskin nişancısı olan iki adamı kiralıyor. Plan şu, Rıza Bey'in atını vurup kendisini de hafifçe yaralayacaklar. Sonra Kahya onu kurtaran bir dost gibi arabaya bindirip canlı olarak Dila Hanım'ın huzuruna götürecek. Hafif hafif kar serpiştirirken kapalı bir günde pusuya yatıyorlar. Tam Rıza Bey'in geçeceği vakit ansızın gökyüzü yırtılıyor ve pırıl pırıl bir güneş karların üzerine vuruyor. Kusura bakmayın, hastalığım hala devam ediyor. Her neyse, sonra Rıza Bey vuruluyor arkadaşlar. Sonra tetik parmağında bekleyen o iki keskin nişancı dürbünden Rıza Bey'in yüzünü görür görmez donup kalıyorlar. Çünkü bu hedefteki adam geçmişte içlerinden birinin düğün dernek masraflarını cebinden karşılayan, diğerini ise dağda ağır yaralı yatarken kendi at arabasıyla hastaneye yetiştirip canını kurtaran Rıza Bey olduğunu fark ediyorlar. Hayatlarında kimseden böyle bir iyilik görmemiş olan bu iki mert adam Rıza Bey'in kanını dökmeyi büyük bir vefasızlık, büyük bir günah sayıyorlar. Kahya'nın tüm küfürlerine, tehditlerine rağmen tetiğe basmıyorlar. Silahlarını karların içine gizleyip ateş kesiyorlar. İşte o karlı dağ yolunda geçmişte ekilen o iyilik tohumları ölümcül kurşunların önüne adeta etten bir duvar örüyor. Sonra Kahya'nın sonu ve Dila Hanım'la ilk buluşması. Bu bölümde, kitaptaki bu bölümde çok ilginç. Bu pusunun üzerinden aylar geçiyor. Bir gün o hırslı Kahya otlaktan dönerken tek bir kurşunla vurularak öldürülüyor. Dila Hanım zaten bunun altında kalmak istemiyor. O kadar verdiği vaatlere rağmen hala Rıza Bey'i yakalayamayınca Dila Hanım bunun intikamını alıyor. Artık Dila Hanım yapayalnız kalıyor. Kendi kendine bu işi başkasına bırakmayacağım. Kocamın kanını yerde bırakmak bir kadına yakışmaz. Ben de bu kadınlığımı kenara koyarım diyor. Tam 2 yıl boyunca kendini adeta bir erkek gibi eğitiyor. Ata binmeyi, kurşun atmayı su gibi öğreniyor. O narin Dila Hanım gidiyor, yerine ayağında uzun deri çizmeleri, yeleği, başında kalpağı ve belinde namlı nagant tabancasıyla gezen bir yiğit haline dönüşüyor. Sıkıntıdan içtiği tütün yüzünden sesi kalınlaşmış, teni güneş altında kavrulup esmerleşmiş Dila Hanım'ın.
Dışarıdan bakan biri onu 18-19 yaşlarında gencecik bir Arnavut delikanlısı zannediyor. Asla şüphelenmiyorlar. Yanına aldığı yeni kahyasıyla sessizce intikam planını yürütmeye devam ediyor. Günün birinde Dile Hanım kışlık otlakları gözden geçirmek için Sarıgöl'deki o meşhur 3 katlı ahşap hana yerleşiyor. Hanın dar merdivenlerinden aşağı inerken karşıdan gelen gür, dalgalı saçlı, yeşil, ela gözlü, olgun ve çok karizmatik bir adamla burun buruna geliyorlar. Adam onu erkek kılığından aldanarak babacan bir tavırla gülümsüyor ve geç bakalım küçük delikanlı diye ona yol veriyor. O an Dile Hanım'ın içinde bir şeyler kopuyor. Sanki kalbine ilk kez bir sıcaklık basıyor ve yüzü kıpkırmızı oluyor. Akşam hanın yemek salonunda otururken o yabancının arkadaşlarıyla neşeyle rakı içmesini, etrafına nasıl yaşama sevinci ve neşe saçtığını gizlice ve hayranlıkla izliyor. 2 senedir kocasının yasıyla ve intikam hırsıyla adeta taşa çevirdiği o kadınlık hisleri o gece içinde ince ince titremeye başlıyor. Ertesi sabah adamın handan gittiğini öğrenince içine büyük bir hüzün çöküyor ama aklına korkunç bir şüphe düşüyor. Ya bu cana yakın, güzel gözlü adam benim can düşmanım Rıza Bey ise? Bu düşünceyi korkuyla kafasından atmaya çalışsa da gönül sızısı bir kere içine yerleşmiş. Gece yarısı Kibrit Alevi ile yüzleşiyorlar. Bu sahne de çok güzel. Kitabı okuyanlar bilir belki. Kış gelip çattığında Dile Hanım nihai kararını veriyor arkadaşlar. Kendini Kahya'nın oğlu olarak tanıtıp Rıza Bey'in Goriçka'daki o büyük konağına misafir olarak gidiyor. Amcası onu uykusunda ya da gafil anında kıstırıp vurmak amacı. Konağın kapısından içeri girip de ev sahibini gördüğü an Dila adeta çarpılmışa dönüyor. Karşıdaki adam Sarıgöl'deki handa gönlünü kaptırdığı o yeşil ela gözlü yabancının ta kendisi. Rıza Bey ona eski hikayelerini anlatıyor. Akşam yemeği boyunca Rıza Bey'in o tatlı büyüleyici sohbetlerini dinliyor. Ne kadar mert ve ne kadar dürüst bir insan olduğunu gösteriyor. Hele konu o eski sınır kavgasına geldiğinde Rıza Bey içtenlikle içine döküyor. Ben o kavgada asla kimseyi hedef almadım. Arnavut Bey'in ölümüne içim çok yandı. Bana iftira attılar diyor. Dila belindeki tabancayı çekip onu orada öldürebilecekken içindeki o büyük sevda yüzünden eli ayağı bağlanıyor, adeta felç oluyor. Tek istediği nefret etmesi gereken bu adamın göğsüne başını yaslamak oluyor. Gece yarısı herkes odasına çekildiğinde Rıza Bey tamamen silahsız ve korumasız bir şekilde Dila'nın odasına gidiyor. Elinde yanan tek bir kibrit alevi var. Ve o loş karanlıkta Dila'nın gözlerinin içine bakarak şu sarsıcı sözleri söylüyor. Senin kadın olduğunu 6 ay evvel Sarıgöl'deki o handa gördüğüm ilk saniyede anladım. Ve o günden beri sana sırılsıklam sevdalıyım. Rıza Bey elindeki yanan kibriti uzatıyor. Beni vurmaya geldiğini biliyorum. İşte buradayım. Vur beni diyor. Dile Hanım hıçkırıklarla boğularak yatağa yığılıyor. Elindeki o soğuk nagant tabancasını kullanamaz hale geliyor. Rıza Bey kocasını kendisine vurmadığına, kutsal değerler üzerine yemin ediyor ve ona evlenme teklifi ediyor. Aralarında o aşılmaz kan davasına rağmen Dila Rıza Bey'in sıcak kollarına teslim oluyor. 2 yıldır kuşanıp durduğu o sert erkek zırhı eriyip gidiyor. İçindeki o sevilmek isteyen narin kadın tamamen ortaya çıkıyor. Ve sonra sabahın ilk ışıkları odaya dolduğunda gerçek dünyanın o acımasız soğukluğu yüzlerine vuruyor arkadaşlar. Dila Hanım büyük bir suçluluk duygusuyla ve içsel karmaşayla konaktan adeta kaçarak uzaklaşıyor. Sarıgöl'e vardığında kahyasına Rıza Bey'in masum olduğuna inandığını ve bu intikam davasından tamamen vazgeçtiğini söylüyor. İkindi vakti Rıza Bey sevdiği kadına kavuşmak ümidiyle tamamen silahsız ve barışçıl bir niyetle Dila Hanım'ın Sarıgöl'deki evine geliyor. Ancak
Dila Hanım odasında yalnız başınayken acı bir gerçeğin farkına varılıyor. Etraftaki insanların dedikodusu, kocasının aziz hatırası, ailesinin lekelenecek onuru ve Rıza Bey'e duyduğu o önlenemez aşk arasında aşılmaz, dipsiz bir uçurum oluyor arkadaşlar. Bu imkansız aşkı, bu töre düzenini, bu topluma asla kabul ettiremeyeceğini biliyor. Daha da önemlisi, kocasının kanı yerdeyken onun katili olarak bilinen bir adamla evlenmenin vicdan azabı onun gibi gururlu bir kadını her gün içten içe öldürüyor ve bunun da olacağını bildiği için onu sevemeyeceğini, onunla evlenemeyeceğini anlıyor. Rıza Bey'i görmeyi kesinlikle reddediyor ve Kahya'ya onun Bogradiç'e döndüğünü söylemesini tembihliyor. Rıza Bey bu cevabı alınca şaşırıyor, Dilan'ın çocukluk ettiğini düşünerek tebessüm ediyor ve yarın yine geleceğim diye atıyla oradan ağır ağır uzaklaşıyor. Ancak o daha birkaç yüz metre bile uzaklaşmamışken Dila Hanım odasında kocasının öcünü almak için kuşanıp yanından ayırmadığı o nagant tabancayı çıkarıyor, namluyu kalbine dayıyor ve tetiği çekiyor. Tek bir el silah sesi Sarıgöl'ün o sessizliğini bıçak gibi yırtıyor. Rıza Bey ise atının üzerinde ağır ağır uzaklaşırken rüzgarın o uğultusu, yüzünden arkasında bıraktığı o acı sonu, sevdiği kadının kalbine sıktığı o ölümcül kurşunun sesini hiç duymuyor. Bizim dilimizden bir muhabbet arkadaşlar. Bu hikaye bize ne anlatıyor? Kıymetli dostlarım, Necati Cumalı'nın bizzat ailesinin anılarından yola çıkarak yazdığı bu hazin hikayenin sonundayız. Gördüğünüz gibi bu sadece bir kan davası hikayesi değil. Aslında aklıyla kalbi, töresiyle vicdanı arasında o büyük savaşın bir hikayesi. Dila Hanım o narin yapısıyla törenin baskısına boyun eğip erkekleşmek zorunda kalıyor. Ama aşkı tanıdığı an o sert zırhı un ufak oluyor. Onun intiharı bir zayıflık değil, törenin dayattığı nefretle kalbinin seçtiği sevda arasındaki o aşılmaz duvarın önünde onurunu korumak için seçtiği trajik bir çıkış yolu oluyor. Rıza Bey ise mertliğiyle, cömertliğiyle o eski toprakların en güzel insanlarından biri. Geçmişte insanlara yaptığı o sessiz iyilikler en kritik anda dönüp onun canını kurtarıyor. Sevdiği kadın için ölüme bile silahsız gidecek kadar da yürekli, mert bir adam. Bu hikayedeki o inanılmaz tesadüfleri de gördünüz mü? Rıza Bey'i vurmak isteyenler, adamın onunla yan odada olması, onu vuracak tetikçilerin geçmişte hayatını kurtardığı için adamların çıkıp gitmesi, her seferinde kader onun ölümüne engel oluyor bir şekilde. İnsanlar ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar, kaderin kendi bildiğini, okuduğunu gösteren o kadar muazzam olaylar değil mi arkadaşlar? Şimdi söz sizde. Siz olsaydınız ne yapardınız? Dila Hanım'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Etraftaki insanların sözünü, töreleri ve kocasının hatırasını düşünüp o imkansız aşkı kalbinize gömer ve bu dünyada yaşamaya devam eder miydiniz? Yoksa geçmişin tüm o ağır yükünü bir kenara fırlatıp Rıza Bey ile her şeye rağmen yepyeni bir hayat kurma cesaretini gösterir miydiniz? Ya da onun gibi bu içinden çıkılmaz vicdan azabından kurtulmak için ölümü tek çare olarak mı görürdünüz? Düşüncelerinizi, yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Her birini tek tek okuyorum. Sizlerle orada da dertleşeceğim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz samimi sohbetleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dertleşmemizde, sesli kitabımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler.